Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bir bayram öncesi dizilerin de son yayınlandığı haftada bir Yalı Çapkını incelemesi yapalım dedik. Yalı Çapkını 65. bölümü konuşacağız. Bölümün detaylarına geçmeden önce biraz önce senin de söylediğin gibi ulusal kanalların anlaşması üstüne 7 ile 14 Nisan arasında herhangi bir dizi kanallarda yayınlanmayacak. İncelediğimiz Yalı Çapkını dizisi de en erken 19 Nisan'da yeni bölümüyle karşımıza gelecek. Bu hafta dizi yok. Evet, dediğin gibi bir de MİP fuarı da olduğu için dizilerimizin yurt dışında tanıtımı da olacak. Biz incelemeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. İsterseniz şimdi incelemeye geçelim. 65. bölümün detaylarına geçersek nerede kalmıştık, istersen oradan başlayalım. Kurban kafası bulunmuştu. Hattu Çalan'ın elleri kan içindeydi. Bütün Yalı bir anda karışmıştı. Burada seninle daha önceki spoiler videosunda konuştuğumuz gibi aslında Ferit'in de dile getirdiği durum Yalı'da acaba bir hain olabilir miydi? Ve bu da aslında bölümün geneline sirayet eden bir durum oldu. Yalı'da bir hain var mı? Bu hain kim olabilir? Bununla beraber de tabii yaşanılan olaylarla birlikte Ferit'in de devreye girmesiyle Yalı'da bir seferberlik ilan edildi. Evet, yani Yalı'dan bir hain çıkıp çıkamayacağını biz üzerine konuşmuştuk ve en sonunda çıkamayacağına mutabık kalmıştık. Nitekim Günger Bey çok güzel bir flashback sahnesi yazarak aslında bu Hattu Çalan'ın geçmişine gittiğimizde koyulan Koçbaşı'nın hikayesini anlattı. Ama şöyle bir detay var. Bölümün sonlarına doğru Halis Ağa masada şöyle bir şey söyledi. Düşman dışarıda, maşası içeride olabilir dedi. Evet, yani orada da bir acaba kullanılan birisi mi var diye düşünmedim değil. Abidin abi burada mesela hani Ferit'le bu bölüm kendisine çok akladı ama onun da böyle bir yakın planda farklı bir hikayesini de gördük. O olabilir belki diye düşünüyorum. Latif burada çok ilginç bir koz. Onu da çok ayrı bir şekilde çekmişlerdi bu bölüm. Zaten o da memnun değil. Zaten o da hiç memnun değil dediğin gibi. Ya o kadar memnun olmayan kişi var ki Yalı'da. Düşünmeden edemiyorsunuz ama mesela Orhan'ın kesin olarak olmadığını bu bölüm görmüş olduk. Yaşadığı travmalarla birlikte odasından çıkamadı adamcağız ya koca bölüm boyunca. Genel olarak ben daha gergin ve daha fazla aksiyon olacağı bir bölüm bekliyordum. Ama nitekim işte bahsettiğin gibi Yalı'nın içerisindeki hain kim, işte gelebilecek tehlikeye karşı nasıl bir önlem alırız tarzında ilerledi. Daha durağan bir tempoyla gitti bölüm. İşte cenazelere falan gidildi edildi. Oradan Ferit'in abisiyle olan geçmişine böyle bir paralel bir sahne yazıldı. Bu bölüm daha çok flashbacklerle ilerleyen bir bölüm izledik. O zaman flashback demişken Hattu Çalan'ın kapanmamış hesabına geçelim istersen. Şimdi Akın'ın annesinin ismini de öğrendik. İsmi Mezide'ymiş. Mezide Hanım'la Hattu Çalan'ın arasında büyük bir savaş varmış aslında. Bu savaşta neymiş flashback'ten öğrendiğimiz üstüne. Halis Ağa istemeye gelecek üstünden Hattu Çal'a bir kurban adıyor ve bu adak sonrasında da olayların değiştiğini ve Hattu Çalan'ın babasıyla konuşurken aslında Halis'in Mezide'ye görücü olarak gideceğini öğreniyor ve burada bir plan kuruyor. Birkaç paralı askere altınlarını veriyor ve sanki Mezide'ye bir ölüm planı kuruyor. Bu noktada da Mezide'nin suratının yanması, ayağının topallaması acaba çıkan bir yangın veya düzenlenen bir suikast oyunu muydu? Bunu gördük. Evet, mesela Hattu Çalan'ın karanlık yüzünü gördük bu bölüm ve hiç beklemiyordum ben de hikayede. Acayip bir dönüşüm oldu. Hep onu masum biliyorduk biz ve aslında Halis Korhan'la onun da pis yanlarını biliyoruz. Ne kadar tencere kapak olduklarını gördük bir yandan da. Çünkü ikisi de sevdikleri için böyle şeytani planlar yapabiliyorlar ve acayip bir kıskançlık hikayesi gördük. O açıdan da mesela Sunay ile halasını çok benzetti bu bölüm. İleride dönüşebilecek kişi belki de halası olabilir o açıdan da. Bu bakımdan da şu olay güzeldi. En azından Akın'ın hikayesi çok saçma ilerliyordu ya. Şimdi o karakter dönüşümünü birazcık aslında bu bölümde şöyle güzel bağladılar. Bence cenaze kısmında. Ferit'le Seyran'a size ben bir şey yapmayacağım ama biri size bir şey yapabilir tarzında konuşması ona işaret ediyordu. Yani beynini çok güzel yıkadılar Akın'ın. Onu gördük. Şimdi Mezide karakteri bir girdi pir girdi. Ökke Şah'ı öldürttü. Evet ya, inanılmaz. Kardeşini öldürttü. Yani fiş çekme falan kısmında yani beceriksizsin falan dedi. İlginçtir ki Korhanlar da bu durumu birazcık şeyde çözdüler. Adam kendi seyrinde yaşarken hayatında ölmeyecekti. Farklı bir şey yapılmış. Biz bunu doktordan öğrendik dediler. İşte bunu o kadar öğrenmek kolay olmayabilir. O yüzden de mesela ben Latif'ten çok şüphelendim bu bölüm bu haberi verdiği için.
Benim dikkatimi çeken şeylerden biri Hattu Çalı'nın karanlık yüzünü göstermeleri, sanki yalı içerisinde yaşanacak dramada artık karanlık bir insan davarı göstermek için. Çünkü biz Hattu Çalı'yı nasıl biliyorduk? Tatlı, sevimli, işte Ferit'le arada şakalaşan, Halis'le bir aşkı olan, Kazım'a laf söyleyen bir kadın olarak biliyorduk değil mi? Ama geçmişteki bu flashback'le beraber Hattu Çalı'nın da artık bu yalıda çok karanlık yüzlerinin olduğu, kirli işlere girebilecek biri olduğunu gördük. Özellikle kelle çorbası yaptırmasıyla da bunu fark ettik diye düşünüyorum. O kelle çorbası acayip. Hani mesela aşağıya indi, bu emri verdi. Oradan çorba yapılmasını istedi falan. Enteresan bir şekilde ilerledik ve ya dizide herhalde tek psikopat olmayan karakter oydu. Onun da böyle bir yüzünü görmüş olduk ama mesela bu bana geçti. Bu yedi mesela. Çünkü hani Hattu Çalı'da hep böyle bir kapalı kutu duruyordu kadın yani. Çok konuşmuyordu, etmiyordu. Geçmişte bir biriktirmişliği vardı. Fena bir açılım olmadı. Şu açıdan iyi. Neden diye soracaksan. Şimdi İfakat, Suna ve Asum'un üçlüsüne karşı bir de Gülgün'ü de katarsak ya bu cinlere karşı öyle çok masum bir karakter gitmezdi yanına Seyran'ı bile alsa bence. Kendisinin aslında zora düştüğünde farklı şeyler yapabileceğini gördük. Bu bölümde nitekim Halis Ağa'nın yerine oturdu ve resmen bombardımanı başlattı yılda. Ama tabii ki de bunu biraz güvenlik içinde yaptığını Ferit'le birebir konuşmalarında da gördük ama bundan da keyif aldığını Doruk Hoca ile atışmalarında falan da aslında bize gösterdiler. Ya bayağı Yalı'nın hanımı oldu. Bu yüzden de evdekilerin de onu kıskandığını bir kez daha gördük. Ona karşı plan yapmaya İfakat özellikle tamamen %100 kafayı koydu gibi duruyor. Şimdi Hattuç demişken tekrar rakibi Mezide'den çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ökkeş Ağa'ya şöyle bir cümle kuruyor. Soyun yürüsün diye doğurtturduğun yeğenin diyor. Buradan şunu mu anlamamız lazım? Mezide karakterinin oğlu Akın istenmeyen bir çocuk ve bu çocuk acaba birinin çocuğu mu? Ya mesela işte çok tanıdığımız birinin çocuğu mu? Yani önemli bir şeye mi sahip oluyor Akın? Yani bunu anlamak lazım. Akın'ın bir bağlantısının olup olmayacağına dair bir çengel attı orada. İlginç bir hikaye akışı da olur. Ya Akın daha hangi gerçekleri öğrenecek bilmiyorum ama o resmen acayip bir dönüşümü yaşadı. Kontrol ediliyor bir bakıma. Yani mafyatik olaydan da artık daha egzotik bir olay, mistik bir olaya da gitmeye başladı dizi. Bir yandan da kendi yan hikayelerini devam ettiriyor. Ama ana eksenine bunu alması çok enteresan. O zaman dilersen Seyfer'e geçelim. Evet, mesela aslında bu bölüm çok güzel şeyler gördük. Bir serenat sahnesi gördük Ferit'ten. Hem de Günger Bey kendi yazmış olduğu saçma sapan senaryoya eski bölümlerdeki aslında yine bir tekzip çekerek şey dedi aslında. Arkadaşlar kusura bakmayın ya şimdi Ferit'le ben onu düzelteceğim falan dedi. Çok tatlı bir sahne de izledik aralarında. İyi de sesleri de fena değilmiş yani Afra'nın gayet iyiymiş mesela sesi. Mert de bence iyi çalışmış şarkıya. İyi söylemişler. Arada tatlı sahneler gerekiyordu bence böyle diye düşünüyorum. Seyfer açısından dükkan muhabbeti falan ben hiç Seyfer adında bir dükkan beklemiyordum. Ferit'ten o yüzüğü de yapmasını beklemiyordum. Yani gerçekten bizi Seyfer'e doyurdular. Seyfer bir de yüzleşme gerçekleştirdi Nevra üstünden. Evet ya bu da Nevra'nın diziden tamamen çıktığına bir işaret. Sonunda yani bak ne güzel çıkartmak istediğinizde çıkartabiliyorsunuz. Gereksiz bir hikayeydi. Hani belki bir görünüp belki çıkabilirdi. Fark etmez. Dükkan kurşunlama olayından da bahsettiler. İlginç bir detaydı o da. Onu kimi yaptırıp yaptırmadığı üzerine bir muhabbet olmuştu. AVM'de bir konuşuldu. Seyran'la Ferit bir konuştu ve Seyran'dan da hani Ferit'i neden affettiğine dair bir şeyler duyduk. O da hani ben de sensiz yapamıyorum tarzında bir muhabbete geldi. Eski bölümleri hani demiştik ya Seyran da hemen Ferit'e inandı falan demiştik. Yine orada çok yemedi bana ama yine de neden olduğunu anlamış olduk. İkisi birbirini o kadar çok seviyor ki hakikaten düşman çatlatırlar yani. Nitekim Suna'nın ve Kaya'nın da bu bölüm çatladığını gördük yani. Kaya dedi ki hala Seyran'la Ferit diyorsun ya. Biz öyle değiliz falan dedi. Çok güzel konuştu. Şimdi Seyran dedi ki bir aile kurmak istiyorum Ferit. Bu noktada da Seyran'ın yine karnına bir sancı girdiğini gördük. Ama bu sefer Ece'ye şöyle bir cümle kullandı. Anneme de olurdu arada. Şimdi biz bu karnı, bu sancıyı gerçekten bir bebek haberi mi yoksa Seyran'ın önümüzdeki bölümlerde hastaneye kaldırılmasıyla alakalı bir durum mu olarak algılayacağız? Abi şöyle hani seninle çok güzel konuşmuştuk ve Günger Bey de biliyorsun geleneksel Türk senaristlerinin yaptığı şeye gidiyor galiba. Şimdi Seyran kaçırıldı ya. Ya ben mesela eğer bu konuştuğumuz gibi giderse Seyran hafif bir darbe alabilir bu çatışmada falan Ferit'in onu bulmaya çalışmasıyla birlikte. Ve Seyran hastaneye kaldırıldığında durumu iyi olur ama bir haber öğrenilir. Seyran aslında hamileymiş haberi çıkar. Klasiktir.
gidecektir. Ya bu kız kaçırıldıysa hani başına tabii ki de bir şey gelmeyecek. Arkadaşını da falan kurtaracaktır Korhanlar. Ha, büyük bir yüzleşme bekliyoruz bayram sonrası bölümünde. Ona da iyi hazırlanacaklardır, aradan sonra güzel bir sahne olacaktır yüzleşme açısından. O bölümler uzasa da Seyran'ın hastaneye kaldırıldığını göreceğiz büyük ihtimalle biz de. Oradan da bahsettiğimiz gibi bu haber çıkacak. Maalesef Günger Bey bu şeyleri yapmayı, bu hataları düşmeyi seviyor. Buradan bir 2-3 bölümdür de bir karnını tutmasıyla birlikte onu anlayabiliriz yani. Ha, bu tabii ki de bir şey değildir sadece hani hamile haberinin alınması çok güzel bir haber. Ama şimdi biz biliyoruz ki Yalı Çapkın'da her hamilelik çocuğun doğmasına, sağlıklı bir şekilde büyümesine bir atıfta bulunulmuyor. Daha zehir meselesi olacak çünkü. Tabii mesela öyle bir şeyler ortaya çıkabilir. Yani bir de sonuçta İfaket'in geçmişti. Seyran Fethi'nin çocuğun olup olmamasını engelleme durumunu da düşündüğümüzde, şimdi rakiplerinin de arttığını düşündüğümüzde ya bu çocuğun da nasıl sağlıklı doğup doğamayacağı çok büyük soru işareti de olacaktır sezon finaline doğru giderken. O zaman dilersen Orhan'a geçelim. Orhan için şunu demiştik bu sezon özelinde. Suna'dan çok saptılar. Suna çok kötü yazılıyor ama Orhan başından beri çok iyi yazılıyor demiştik. Fakat şunu gördük. Orhan Ökkeş'i dövdükten sonra acaba bir değişim gerçekleştirebilir mi? Acaba o Orhan'ın yükselişini görebilir miyiz? O pısırıklığı gider mi konuşmuştuk seninle. Ama bu bölümde Ökkeş'in öldüğünü öğrendikten sonra Ökkeş'i ben öldürdüm tribine girdi. Yataklara düştü. Odalardan çıkmadı. Yani eski Orhan'a bir dönüş oldu. Evet, hatta Gülgün'le de konuştu. İşte ben babam gibi değilim falan bilmem dedi. Gülgün de işte sen babandan daha merhametli, iyi bir insansına getirdi. Odasından çıkamayan bir Orhan gördük. Travmalarının tekrar ettiğini gördü. Kapı çaldığında bile çok gerildi Latif Efendi 2 kere geldiğinde falan. Yani adam su bile içememişti. Odada hiçbir şey yoktu yiyecek içeceğe dair. Ya şu çok ilginç. Yahu senin de dediğin gibi yine bir senaristin burada kolaya kaçması ve aslında böyle bir hikaye tercih etmemesi var. Yine karakter gelişimi yok. Evet, yine farklı bir hikaye açmayı tercih etti. Yani hikayelere işte evlilik muhabbetini falan açtı Abidin abinin. Öyle yerlere devam ettirdi. Halbuki Orhan'da mükemmel bir potansiyel vardı. Her iki senarist de bu sürece çok iyi taşımıştı o karakteri. Mesela Suna'daki yapılan hatayı bence Orhan'da şu ana kadar yapmamışlardı ta ki bu bölüme kadar. Nerede o olay koptu biliyor musun? Ökkeş'i gerçekten Orhan'ın öldürmesi gerekiyordu. Ondan sonrasında acayip bir yere gidebilirdi hikaye. Artık onu zaten travma geçirmişti yani Gülgün onu yıkamıştı falan. Ondan sonrasında babasının da devirme planını zaten işlediğini geçen bölümde Kaya ile işbirliğinde görmüştük. Artık yavaş yavaş belki de bunu rol olarak yapardı falan, daha psikopat bir role bürünebilirdi. Bu da Yalın içerisine bir düşman daha eklemek olurdu. Mükemmel çatışmalar izleyebilirdik. Hem Attu Çala'yla hem Ferit'le, Halis Ağa'yla falan çok güzel şeyler çıkabilirdi. Hem de dışarıdan Akınlarla da bir işbirliği yapabilirdi. Bak o zaman çok güzel yere oturabilirdi. Çok büyük potansiyeli harcadılar. Dediğin gibi karakter gelişimi olmuyor. Öyle olmayınca ne oluyor? Biraz geliştirsen de yine eskiye döndürüyorsun. Nitekim Suna ne oldu? Şimdi yine Abidin abiden hoşlanıyor. Yine oraya mı bağlayacaksınız 3. sezonda? Yeter be kardeşim. Suna da herkesten hoşlandı. Yine Abidin abiye mi döndü yani? Niye? Bir de motivasyon çok zayıf. Sıradan bir kızdan hoşlanıyor diye şimdi tekrardan onu döndü. Ya bu kadar basit bir kadın mı Suna karakteri yani? Dilersen hemen oraya geçelim. Abidin Ayşen arasındaki ilişki aldı, yürüdü. Suna onları bastı ve Şefika'ya şikayet etti. Nasıl bir motivasyonla bunu yaptı anlamak mümkün değil tabii ama Abidin de dedi ki ben orada evlenme teklifi ettim. Biz evleneceğiz eğer herkes razı gelirse. Hatta Halis Ağa da razı geldiğini söyledi. Suna burada özellikle çok arka plana atıldığını düşünüyorum. Ya şu hikayede konumlanması çok yanlış bir konumlanmaydı. Onun dışında Suna genel olarak bu bölümde hep çok yanlış konumlandı. Bunlardan bir başkası da İfakat ve Şehmuz'u Suna gördü. Abidin Ayşen'i de yine Suna gördü. Ya siz Suna'yı hep bir kapı arkasındaki insan olarak koydunuz. Onun dışında Asuman'la Doruk Hoca arasındaki ilişkiyi de sadece Suna biliyor. O öğrendi Asuman'dan. Suna şu anda hep kapı arkasında ne varsa öğrenen kişi oldu bu bölümde. Yani sadece bütün misyonu ve bütün yan hikayelerdeki hikaye bağlanmasını Suna üstünden yürütmek ne kadar doğru? Bence koca bir yanlış. Bir de ben şu muhabbetten çok sıkıldım. 3-4 bölümdür Kaya ile Suna odada 2 dakika konuşuyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Devam ediyorlar hayat. Ya boşanın değil mi? Kardeşim bir yüzleşin. Adam 2 gündür eve gelmiyor ya adamı. Artık bir yüzleş ya, gücünü kaybetmekten korkuyorsun da kardeşim. Ya ne yapıyorlar şimdi bu bölümü anlatayım ben sana. Neden öyle bir zemin hazırladılar Suna'ya? Çünkü büyük ihtimal hani Kaya ile boşanma sürecine giderken aslında elinde bir sürü koz olsun ve herkes onu ses çıkaramasın diye kendi içlerinden de öyle bir şey
şey yaptılar. Hem İfakat'i gördü, hem Asuman'ı öğrendi, hem de Seyran'dan da Kaya'nın onu aldattığını bir şekilde şüphelenerek öğrendi. Bir bakıma Suna'yı güçlendirmeye çalışıyorlar ekstra burada kendi yapısında. Bir şeyleri patlatması için bayağı bir doldu aslında. Yılda en çok bilgiyi bilen kişi şu an arka planda. Herkes de içli dışlı gibi gözüktüğü için en çok bilgiyi de o biliyor. İçinde de fırtınalar kopuyor ama ben şunu diyorum. Konumlandırılması karakterin çok yanlış. İşte şimdi falcı muhabbetini sanki tamamen de salmış gibi. Ferit'ten de biraz uzaklaştırdılar Suna'yı. O zaman niye biz bölümler boyunca Suna'nın kendi kader çizgisini birleştirmek için Ferit'le olma muhabbetini izledik, bir anda bu muhabbetten de çıkacaksanız? Ne yapmaya çalışıyor bu karakter? Ne ara Abidin abiye döndü? Yani ilginç bir olay. Bir de çok fazla ekran süresi yazılıyor ya, saçmalamaya başladılar ama yine de şunu söylemek lazım. Beril Pozan hakikaten ikinci sezonda benim gözüme çarpan büyük bir parlayan yıldız ya. Yani hani biz hep konuşuyorduk hani Mert Ramazan Demir'le Afray falan ama onlar artık bir noktadan sonra çok alıştık. Hatta onların ikinci sezonda oyunculukları bayağı bir düştü. Belli bölümlerde çok iyi oynadılar. Ama mesela bana bu sezonun yıldızı desen kesinlikle Emre Altuğ ve Beril Pozan'ı derim yani. Emre Altuğ'un da tabii şimdi karakteri onun da maalesef bozuldu ama ikisi gerçekten uçmuşlardı bu sezon. İnanılmaz bir yere gittiler gerçekten. Dilersen bir başka hikaye geçelim. Pelin Kaya Suna Seyran'dan öğrendi durumu. Pırıl Pelin'e gitti. Şimdi orası şöyle bir dörtlüye döndü. Pırıl Pelin Kaya Suna. Allah'ım yani bu artık dörtgene de döndü. Yani bu ne abi, metres evreninde yaşıyoruz gerçekten. Metresin metresi. Yani bir de artık şimdi Pelin'i öyle bir konuma soktular ki yani kıza acımaya da başladı. Kız hangi ilişkinin içerisinde yer alsa ikinci kişi olarak konumlanıyor. Belki üçüncü kişiye düşüyor falan bir anda. Ne oluyorsa yani bir de kadının gerçekten evli adamlara bir ilgisi var. İnanılmaz. Kuzeni de Kaya'nın eski sevgilisi baktığında ve kuzeni de ne hikmetse sıkılmış da Pelin'in yanına taşınmaya karar vermiş. Hem Kaya'ya hem böyle Pelin'e imalı laflarda bulundu ve tekrardan Kaya ile birleşme ihtimali üzerine Pelin'e böyle bir göndermeler yaptı. Şimdi son sahneye geçmeden önce bahsetmem gereken bir detay var. Biz 16. bölümden beri inceleme çekiyoruz. Doğru. Ve 16. bölümden beri OGM yapım şirketi sürekli üstümüze üçgen ilişki, üçlü ilişki atıyor. Ve bunu her dizisinde yapıyor. Ömer'de de yapıyor, Sakla Beni'de de yapıyor. Ama ben bu bölümle beraber artık herhangi üçlü ilişki olmayan aks görmediğimi düşünüyorum. Başlıyorum sana en başından. Haydi bakalım. Halis dedik. Halis Hattuç şimdi yeni gelen Mezide dahil oldu üçlü ilişki. Bak en tepeden başlıyorum sana. Çok şükür Seyran'la Ferit arasında şu an biri yok. Oh. Yani bölümler sonra yok abi, yeter. Devam ediyorum. Üçlü yetmez dedi. Dörtlü olsun dedi. Pırıl, Pelin, Kaya, Suna oldu orası. Pırıl pırıl bir dörtlü yaptılar hakikaten. Devam edelim dediler. Nüket'i çıkardılar ama aslında orası zaten karmaşık. İfakat, Şehmuz, Nüket de orası. Abidin, Ayşen, Suna. Ve zaten senin en sinir olduğun aks Kazım Esme Zerrin. Bak onu da konuşmadık bak. Esme ile Zerrin'in sahnesi mesela işte dolaptan su alıyor Zerrin Hanım, kendisi koyuyor falan. Mesela güzel bir posta koydu orada. Değişik bir sahne yazılmış orada. Hikayenin hani normal ilerleyişine çok mantıklı gelmese de güzel bir atışma izledik iki kadın arasında. Dediğin gibi orada da bir üçlü varmış. Bak ben de şu an sen sayınca fark ettim. Ya doğru giden çift yok. Yani şunlar evli, mutlu, çocuklu. Yok. Çiftlerin kendi aralarındaki kapışmaları da izlemiyoruz. İlla başka biri dahil oluyor. Ve benim dikkatimi çeken şey şu. Hep ortada bir erkek, çevresinde dolanan kadınlar var. Evet gerçekten de yani ilginç bir hikaye akışı. Bak onu da düşündüğümüzde mesela neden bütün akslar aşk üzerine ya da toksik geçmişteki aşklar üzerine ilerliyor ki? Yani mafyatik olayı eleştiriyoruz ama sanki asıl eleştirmemiz gereken şey bu üçlü ilişkilerin bütün hikayedeki karakterlere yayılarak bağlanması. Ya bak bu kadar olduğunu sen saydığında ben şu an fark ettim yani. Hakikaten ya. Yani ben anlamlandıramıyorum bu durumu. Dilersen son sahneye geçelim. Şimdi son sahnenin öncesinde tabii ki neler oldu? Cenazede Akın'ın değiştiğini gördük senin de dediğin gibi. Sonra Akın'la Ferit yüz yüze geldi. Senin derdin ne dedi Ferit? Senin de biraz önce bahsettiğin gibi benim size derdim yok, size derdi olan başkaları var dedi Akın. Daha sonrasında planının tıkır tıkır işlemeye başladı. Ece'nin ben senin şoförün arabasına binmem çıkışıyla beraber Ece Pelin'in evinin yaklaşık 2 sokak arkasında kaçırıldı. Evet gerçekten yani mekan o kadar bariz bir şekilde belirtilmişti ki İstanbul'da bu tarafları bilenler de şaşırır yani gerçekten. Ece'yi kaçıran Akın daha sonrasında Seyran'a bir oyun kurdu. Dedi ki Ece üstünden kapıya çıkar mısın? Arabayla gelen Akın hem korumayı vurdu.
Ondan sonra da ağzı yüzü dağılmış Ece yanındayken Seyran'ı alıkoydu ve kaçırdı. Evet, işte ondan önce de Ferit, Seyran ve Abidin'in yalı içerisinde güzel tatlı bir muhabbeti vardı. Hatta Ferit'le Seyran'ın gece bir şeyler yaşaması üstüne de klasik muhabbet vardı. Evet, zaten ikilinin arası çok iyi gidiyor bu noktada ve Abidin abiyle Ferit de bölüm başında bir gerginlik yaşamıştı. Birbirlerine sarıldılar falan. Hani güvenlerini tazelediler o açıdan. İşte orada bir şeyleri ters gideceğini yavaş yavaş anlamıştık. Çünkü bu kadar hani hem AVM sahnesi, dönüşünde de tekrardan böyle bir birleşme sahnesi. Yüzleşme vardı AVM'nin içinde bir de. Bir de yüzleşme vardı. Full pozitif gidince normalin çok üstünde bir bölümde 4-5 sahne baya böyle gidince herhalde bir şey çatırdayacak diyorduk. Kendileri aralarında bir tartışmanın olmayacağını zaten artık fark etmiştik bu bölüm üzerinde. Ve Akın'ın da planı devreye girdi o noktada. Biraz basite kaçıldı orada. Hani bir korumayla dışarı çıkıyor Seyran falan. Yani bu kadar güvenlik alınmıştı. Kardeşim kız çıktı tak diye alıkoydunuz. Hani tamam Ece ile konuşmaya çıkıyor da Ece niye yalıya gelmiyordu? 2 dakika sana takside bir şey vereceğim. Ferit'i getirme falan muhabbeti yapılıyor da Seyran da buna inanıyor mesela. O da çok enteresan. Orada Ferit'ten şey beklerdim. Ya gelsin ya, yabancı mı ya falan. Öyle çıkamazsın Seyran dışarı. Ki Ferit bunu der yani, çıkamazsın Seyran, saat kaç falan yapar yani. Evet, Hattu Çalaneder'e falan getirir en kötü kendi bahanesini yapmasa falan ama orada Abidin abiyle işte münakaşadaydı ya. Abi kusura bakma falan, sen bu hikayeyi anlat bakayım, bu kızı nasıl tavladın. Gelince yine adamın aklı gitti bir yere. Bir de tabii Seyran'ın o kulağına böyle şeyler fısıldaması Ferit'in beynine kan gitmedi o sahnede abi. Tabii tam da kapıdan çıkarken Seyran'ın o göz kırpmasıyla bir şey olacağı zaten belliydi. Aynen abi, onu da zaten Günger Bey kaçırmamış, dedim böyle bir şey de yazayım demiş. Güzel bir göz kırpması. Ondan sonrasında en kötü olay oldu. Sonra ben şunu fark ettim, fragmana koymuşlar böyle bir sahne, ikinci fragmanı. Enteresan, bunu hani Rakip dizisi çok yapıyor aslında Yalı Çapkını'nın. Bölüm sonundaki çok büyük bir olayı fragmana koyarak izleyici çekme muhabbeti. Yalı Çapkın da bu hafta bunu yapmış. Direkt finalin aynısı yani. Oraya konulmuştu. İyi ki izlememişim fragmanı çünkü biraz şaşırdım onu izlerken. Onunla alakalı şöyle bir durum var. O sahne sızmıştı. Öyle mi? O yüzden koydular demek. Aradan 12 saat 15 saat sonra direkt fragman yayınlandı zaten o sahne sızdıktan sonra. Hemen fragmana o sahneyi koydular. Kamera görüntüsü var. Evet. Bayağı çekiliyor. Valla yani çok enteresan, şimdi hiç toz kondurmak istemiyorum ama bu kadar setin her yeri kapattığı, her yerin karavan olduğu bir yerde gecenin bir saatinde böyle bir sahneyi... Mesela AVM sahnesi de sızmıştı. Tam AVM'yi anlarım ya. AVM kocaman AVM. Sızar yani AVM. Dükkandaki biri çekmiştir atıyorum orada çalışan, anladın mı? Sızsın zaten o. Daha o sahneyi de biraz istersen konuşalım. Final sahnesi konuştuk. Ne diyorsun? Yani biraz detay konuşursak bir Duman'dan da bir şarkı seçmişler. Elleri ellerime falan. Yani Mert'in performansını nasıl buldun? Biraz da böyle hangi palyaço performansı daha iyiydi? Seyran'ın mı yoksa Ferit'in mi? Özellikle Ferit'in kostümüyle beraber Pennywise'a benzemesi beni benden aldı. Güzel bir makyaj yapmış kendisine. Tebrik etmek lazım. Seyran'ın da burnu çok dikkat çekiciydi. Evet ya, onu çok güzel sanat ayarlamış böyle. Hem öpüştüklerinde falan tam böyle Seyran'a denk geldi. Onda da boyu olması güzel bir gönderme oldu. Ben sevdim yani. Ferit'in şöyle bir duruşu vardı, bölüm tam buna atıfta bulundu. Bir de elinde balon var. Böyle Seyran'la konuşuyor falan. Yani orada aslında Ferit'in hala çocuk kalan bir karakterini de gördük. Ya görsel açıdan çok iyi yapmışlar. O Seyfer dükkan ismi, yüzük muhabbeti ve Seyfer diye bir dükkan olabileceği şey gerçekten hiç aklıma gelmemişti. Burada ters köşe yaptı Ferit bize. Günger Bey'i tebrik etmek lazım ama sadece böyle şeylerde tebrik etmek lazım. Çünkü kendisi gerçekten en kolayı yazmakta bir üstad. Videonun başında bahsettiğim gibi 66. bölüm 19 Nisan'da Star TV'de olacak. Bayramda bir dizi yayınlanmıyor. Bu noktada da bizim haftaya bir incelememiz olmayacak. Muhtemelen fragmanın da yayınlanmasıyla beraber önümüzdeki bölümlerde ne olur konuşuruz haftaya için. Ama genel açıdan ben bizi izleyen insanlardan bir şey rica etmek istiyorum. Yorumlara yazın ne konuşabileceğimizle alakalı. Bu Yalı Çapkınlığı özelinde olabilir. Bence başka şeyler de yapalım. Mesela illa yerli dizi de olmasına gerek yok. Dizi film sektöründen bilgi mi öğrenmek istiyorsunuz? Ya da son gelişmeye dair magazinsel şeyler mi istiyorsunuz? Yoksa bir dizi incelemesi mi yapalım? Yoksa film incelemesi mi yapalım? Atıyorum herhangi bir platformda da olabilir bu. Ya böyle şeyleri konuşmamızı istiyorsanız bizim de içerik konusunda kısırlığımızı biraz aslında üstümüzden atmamız için hem de içerik yelpazemizi genişletmemiz için böyle zamanlarda içerikler yapmamız güzel olacaktır. Siz bir yazın bu videonun altına, orada toplayalım. Haftaya da belki birkaç tane de ekstra öyle şey yaparız yani. O yüzden de biraz farklı konseptlerde ilerlemesi istiyoruz kanalın. Siz de bu videonun altına yazabilirsiniz görüşlerinizi ve sözü sana atıyorum. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve
dediğim gibi yorumları aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da videonun başında dediğim gibi abone olursanız çok seviniriz. Bir Yalı Çapkını incelemesinin daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın, iyi bayramlar.